Evet, turuncu koltuğa hoş geldiniz Onur Bey tekrardan. Bugün bize birazcık Almanya'da ev bulma süreci nasıl oluyor ondan bahsedecek. Ve benim sana ilk sorum şu. Ev bulmak için elimizde olması gereken en önemli evrak hangisi ya da nelere sahip olmamız lazım? Birçok evrak var. Kimlik bilgilerimiz, oturum iznimiz, oturumumuzun süresi. Aslında bunlar çok önemli şeyler. Çünkü uzun süreçli bir sözleşmeye imza atıyoruz. Ancak buradaki en önemli nokta, özellikle bir şirketten ev kiralıyorsanız, büyük bir yani sözleşme yapıyorsanız, daha ciddi bir kurumla çalışıyorsanız buradaki en önemli evrağınız şufa. Yani Türkiye'den de bildiğimiz kredi notu diyebiliriz. Ve bu kredi notu da Almanya'ya geldikten sonra ilk 3 ay içerisinde oluşuyor. Yani bu 3 aylık süre zarfında kredi notunuz olmadığı için bulduğunuz ev büyük ihtimal Ahmet abinin, işte Helga ablanın emeklilik paralarıyla alıp 1500 euroya kiraladığı evler oluyor. Sonrasında daha uzun dönemli, uzun soluklu, daha makul evleri ondan sonraki süreçte bulabilirsiniz. Peki hangi platformlardan mesela ev bulabiliriz? Yazarız da buraya yine bize sen hangisini kullandın yani? Ben hangilerini kullandığımı söyleyeyim. E, Önce daha az kullandığımla başlayayım. Önceden eBay'in bir parçası olan Kleinanzeige dediğimiz küçük ilanlar, aslında Türkçe çevirisi de. Kleinanzeige'den baktım. Oraya insanlar normal bir şekilde işte oturanlar, e, evini sözleşmesini devretmek isteyenler tarzında, işte içindeki evleri ya da işte bir hava parası isteyerek orada eğer bir şey bulabilirseniz, daha da fazla para vermeye niyetliyseniz daha hızlı bir şekilde bulabilirsiniz buradan evi. Ama benim kullandığım ImmoScout 24 diye bir uygulamaydı, bir siteydi. Hem uygulaması hem sitesi var. Bu uygulamayı kullandım. Ve burada da daha böyle emlakçılar ve şirketler bu platformu Hı kullanıyorlar. hı. E, Burada da aslında şöyle bir durum oldu. İlk başta biraz denedim ama bir ev, yani şu anda Almanya'da da tabii ki bölgesinden bölgesine değişiyordur ama özellikle Berlin özeli için çok zor ev bulmak ya da çok az sayıda ev var ve çok fazla yeni gelen Biraz Berlin çalışan var. merkezden uzaklaşmak da gerekiyor Hem daha öyle çok ama ev hem de bulmak yani için. orası için bile, yani bütün evler için bile başvuru sayısı eve oranla çok yüksek. Yani ev arayan sayısı. Bu yüzden de bir şey var, yani hani sizin başvurunuz çok gerilerde kalabiliyor ya da bir Öne cevap çıkmak alamıyorsunuz. zorlaşıyor. Yani öne çıkmak zorlaşıyor. Bu yüzden de şöyle bir şey oldu. ImmoScout 24 dediğim sayfanın ya da uygulamanın bir premium üyeliği var. Bu premium üyeliği satın aldım 6 ay için. Hı hı. Bu premium üyelikte evraklarımı tanıttım. Bütün aslında ev arama sürecinde bana ihtiyacım olan bütün evrakları ImmoScout'un platformuna yükleyerek Hı hı. onaylı bir kullanıcı Hı oldum. hı. Yani ben başvurduktan sonra benim başvurum ImmoScout'un da referansıyla gidiyordu. Bu da aslında o tanınırlık, oradan hani bir öne çıkma açısından önemliydi. Bunu yaptıktan sonra şey arttı diyebilirim. Geri dönüş Yani sayısı arttı aslında diyebilirim. sayfamızı optimize etmemiz gerekiyor. Profil resmimize kadar ki öne Tabii çıkan ki. bir hale gelsin. Peki mesela ev ziyaret formatı süreç nasıl ilerliyor? Türkiye'den farklı çünkü. Çok farklı Türkiye'den. Burada aslında şöyle bir durum da var. Hani öncelikle nasıl bir ev istediğiniz, nasıl bir ev bulmanız gerektiği, size nasıl bir ev verilebileceği belli başlı soruları kendiniz de cevaplarsanız aslında buluyorsunuz. Tek mi yaşayacaksınız, herhangi biriyle mi yaşayacaksınız? Çocuğunuz var mı, evli misiniz, çocuk yapmayı düşünüyor musunuz? E, işte home office mi çalışıyorsunuz, çalışacaksınız tarzında kriterleri düşündüğümüzde, önümüze koyduğumuzda aslında işte eğer tek kişiyseniz size maksimum verilebilecek ya stüdyodur, bir artı sıfırdır ya da bir artı birdir. Bu yani 2 artı bir değildir ama tek Hı hı. başınıza ev arıyorsanız. 2 kişi ev arıyorsanız bir artı bir ya da 2 artı bir seçenekleriniz vardır. Daha fazla çocukluysanız o zaman 3 artı 1'e de Hı girebiliriz. hı Hani bu hı. şekilde daha da devam edebiliriz. Bu şekildedir. İşte home office'seniz vesaire, bunları neden söylüyoruz? Çünkü bunları motivasyon yazısı, yani işe başvurur gibi bir motivasyon yazısı yazmanız gerekiyor.
ve motivasyon yazınızda da aslında burada neden bunu aradığınızı, yani neden bu evin size verilmesi gerektiğini ve 2 kişi olmanıza rağmen neden 3 odalı bir ev aradığınızı aslında burada anlatıyorsunuz. Örnek veriyorum, bir evden çalışıyorum ve bir odayı ofis olarak kullanmam gerekiyor dediğinizde artık o insan için, çocuğunuz olmasa bile bu maili okuyup bu başvuruyu alan insan için artık siz de o ev için bir mantıklı hale geliyorsunuz diyebilirim. Yani öyle benim param var, geldim ben en iyi evi tutarım diye bir şey yok. Ama ilk önce bir kişi analizi yapıyorlar, hayatına bakıyorlar. Senin kim olduğunu inceledikten sonra senin ihtiyacına yönelik bir ev senin alma hakkın oluyor. Yani onun ben altını çizmek isterim. Çünkü tamamen düşündükleri şey evhane sayısıyla doğru orantılı aslında. Şöyle diyebiliriz işte, büyük şirketler, emlak şirketleri, yani burada hani sadece emlakçılık olarak değil, burada çok büyük şirketlerin mesela bizim şu anda bulunduğumuz evin sahibi olan şirketin büyük ihtimal 8.000 tane 10.000 tane falan dairesi var. Hı hı. Yani bu şirket emlakçılık yapıyor. Emlak şirketi hiçbir dairesini satmıyor. Bütün daireleri yeniden alıp kiralıyor. Bu sistemle ilerliyor. Ve bu tarz şirketlerden ev kiralayabilmek için bu prosedürlere uymanız gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz, benim çok param var. Ben ayda 3.000-5.000 euro kira ödeyeceğim ve 4+1'de 5+1'de oturmak istiyorum derseniz, o zaman gene en başa dönüyoruz. İşte Helga ablanın, Ahmet abinin emeklilikten kazandığı parayla aldığı bir evi size kiralamasıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Evet, ama bu yani tamamen devirli olacak kurumsal iş. olmadan Kurumsal olan olmadan. işle alakalı bir şey. Evet, öyle de bulmak zaten biraz zor oluyor. Bir de tavş sistemi var. Hani ev değişim sistemi. Ev değişim sistemi de var. Eviniz varsa burada hani o da mümkündür. Onu da söyleyelim. Zaten iş ilanları diyorum. Ev ilanlarında da bunu söylüyorlar. Değişim istediğini ya da bu evi kimin tutabileceğini vesaire, oradan bakarsınız. Dikkat ettiklerini zaten değindin aslında. Mesela hayvanları olanlar için önerebileceğim bir şey var mı? Bu iş deyip duruyorum. Hayvanları olan insanlar için bir önerin var mı peki ev bulma sürecinde? Ya şöyle bir şey var. Burada yani en önemli, en güçlü şey bu süreçte cidden kiranın sözleşmeniz. Yani çünkü eğer düzenli ödediğiniz, yani ucuz bir ev buldunuz, uygun bir ev buldunuz ve buraya girdiniz, düzenli de ödüyorsunuz kiranızı. Kiranın arttırılması burada çok kolay değil. Çok cüzi miktarda bir artış yapabilirler. Uzun yıllar oturabilirsiniz. Bu konuda sizi çıkartabilme gibi bir durumları söz konusu değil. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde sizin, yani bu gücü size veren şey bu kira sözleşmeniz oluyor. Bu kira sözleşmenizi de aslında en dolu haliyle ya da en hani sizin avantajınız olacak haliyle imzalamak gerekiyor. O yüzden de aslında bu imzalanırken açık olmak gerekiyor. Yani biz mesela bu açıklığı gösterdik ve evcil hayvanımız var dedik. Biz onunla birlikte yaşayacağız dedik. Bize kira sözleşmemizin dışında evcil hayvanımızla birlikte yaşamamızla alakalı bir onay verdiler. Hani yarın bir gün şunu diyebilirler, şu yüzden söylüyorum. İşte siz bize böyle bir şey söylemediniz, sözleşmede de yazmıyor. Siz evcil hayvanınızla oturamazsınız, o yüzden sözleşmenizi feshediyoruz. Hadi gidin denebilir eğer bir kağıt yoksa. Evet, yani bu doğrultuda baktığımız zaman aslında tabii bu shared flatlar vesaire öğrenciler için daha uygun olabilir ama bu doğrultuda tek başına buraya gelen bir öğrenci için, yani pazar ne kadar sıkı olsa da aslında tek kişilik bir stüdyo ev bulmasının da mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Evet, tabii ki, ama işte belli, yani şunu söyleyebiliriz. Hani sadece şufası da değil. Eğer hani burada uzun süreli, yani en az 3 aylık 6 aylık bir şeyiniz yoksa, hani bir çalışma geçmişiniz, bir maaş ekstreniz yoksa, bulacağınız bütün, yani öğrenciyim, ailem Türkiye'den para yolluyor, burada herhangi bir giriş var mı, resmi kayıt yoksa, o zaman hep işte o Ahmet abinin Ahmet abiye buradan selamlar. Bunun dışında son bir şey değinerek ben bu videoyu kapayalım diyorum. Cult ve Warm Meat. Aynen, Meat'e olayına bir bakalım. Şimdi Cult Meat'e aslında Türkiye'deki kira. Yani Türkiye'de 10.000 liraysa bir yerin kirası 10.000 liradır. Bunun içinde elektrik yoktur, su yoktur, işte doğalgaz yoktur, herhangi aidat yoktur, hiçbir şey yoktur.
Hı hı. Bu kira cinsine burada kalt ediyor. Yani soğuk kira diyorlar. Sıcak kirada biraz işte evden eve değişiyor diyebilirim. Hı hı. Şöyle mesela daha önce oturduğum yerlerde sıcak kira her şeyi kapsıyordu. Bazı yerlerde hatta internet bile dahildi Hı hı. buna. Şu anki yerde mesela su ve doğalgaz sıcak kiranın içerisinde. Ama onun dışında bizim ekstra yani elektrik için ekstra bir elektrik firması bul. Bununla kendi sözleşmemizi yapmamız gerekti. Yani o sözleşme bizim üzerimizden yürüyor, elektrik Evet. faturası. Zaten yalıtım muhabbeti de aslında binaların belli olduğu için sözleşmeyi de aldığın paket vesaire de ayarlayabiliyorsun. Hem hani harcadığın miktara göre hem Tabii özellikle Tara doğalgaz için bu geçerli. Aynen. Ama onun dışında da biz yani şu anda bizim sıcak kiramız soğuk kirayı, doğalgazı, suyu ve aidatı yani çöp parası vesaire parasını şu aidatı bütün kapsıyor. hizmetler Bütün dahil. hizmetleri kapsıyor. Onun dışındaki kalan elektrik ve interneti biz kendimiz ekstra ödüyoruz. Bunun dışında şöyle bir durum da var. Almanya'da TRT katkı payı gibi bir Hı hı. katkı payı var. Her eve yeni çıktığınızda muhakkak bir zarf alırsınız. ARD ve ZDF'den, bu Alman kanalları şeyinden, kurumundan diyeyim artık. Çok ben ayrıntılı şeyini bilmiyorum. Kim gönderdiğini bilmiyorum ama böyle bir şey var. Bu yaklaşık 3 aylık 57 euro. Bunu ödemeyebilirsiniz. Biz bu zamana kadar hiç ödememiştik. Yani ben öğrencilik hayatımda ödememiştim. Yani aslında televizyon varsa evde biraz şey yapmanız gerekiyor, ödemeniz gerekiyor. Çünkü televizyon şeyi, vergisi. Ama yani belli bir süre reddettikten sonra yani hiç hani geliyor mektup geliyor umursamıyorsunuz, mektup geliyor umursamıyorsunuz, sonra kapıya geliyorlar kontrol etmek için evde televizyon var mı diye. Bizde 2 tane var. O yüzden hani bunu da aslında şey olarak değerlendirebilirsiniz. Aylık baktığınızda hani 17 euro, 16 euro, 18 euro civarında bir para yapıyor ama 3 ayda bir ödüyorsunuz ya da seçenekleri var. 3 ayda bir, 6 ayda bir ya da yıllık ödeyebiliyorsunuz. Bu da yaklaşık 57-58 euro. Eğer hani öderseniz şu an artık çünkü internet hani belki kapsamı değişmiştir. Bahsettiğim 10 yıl önceydi. Hani belki artık internet ve bilgisayarı da kapsıyordur bu şeyler. Çünkü sonuçta canlı yayın vesaireler de çıktı televizyonların. O yüzden böyle bir hani şey de var. Böyle bir gider de var diyebilirim yani bütün bunların dışında her hane için, her ev için. Ayrıca şöyle bir şey var. Mesela sizinle birlikte biri oturacaksa, sonradan geldiyse vesaire şunu diyebiliyorsunuz. Hani bu ev başına oluyor ve size yani sizinle birlikte yaşayan kişiye de aynı mektup geliyor. Diyelim 2 ay sonra yanınıza taşındı, 3 ay sonra. Bu kişi sizin kodunuzu vererek diyor ki bu evin zaten bu şeyi ödeniyor diyor. Bu vergisi ödeniyor diyor dediği zaman o kişiyi salıyorlar artık, rahat bırakıyorlar. Evet, bununla alakalı bir anım mevcut benim. O şekilde yani umarım yararlı olmuştur. Almanya'da basitçe bu şekilde ev tutuluyor diyebiliriz. Ama merak ettiğiniz ekstra şeyler varsa siz sorun, biz en kötü yorumlarda size cevaplıyor oluruz diyoruz o zaman size. Hem yorumlarda cevaplarız hem de daha ayrıntılı şekilde yön verebiliriz. Tabii Yani bazı şöyle yapabiliriz. konularda bunlar Yardımcı birer olabiliriz. giriş niteliğinde olarak diyelim. Dikkat edin kendinize. Bir sonraki turuncu koltukta görüşürüz değil mi? Görüşmek üzere. Beğenmeyi unutmayın. Bir de bizi sevmeyi unutmayın. Hadi bay bay.